Witness Eye ekranlarına hoş geldiniz. Ben Kevser Erbay. Bugünkü konuğum İstanbul 2 Nolu Bara Başkanı Sayın Yasin Şamlı. Başkanım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Filistin konusunda yürüttüğünüz çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz? Özellikle imza kampanyası ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurularınızın amacı nedir? Bildiğiniz üzere Gazze'de gerçekten büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Uluslararası ceza hukukunun tanımladığı soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçları ve saldırı suçları günde yüzlerce defa Gazze'de işleniyor İsrail tarafından. Hatta ben birçok yerde şunu ifade ettim. Uluslararası ceza hukukunun tanımladığı bu suçların üzerinde suçlar işleniyor. Toplu bir yok etme. Yani hem insanların yok edilmesi, işte kadınlar, çocuklar, siviller hem de bir anlamda binaların yok edilmesi, bitkilerin yok edilmesi gibi artık uluslararası ceza hukukunun, uluslararası ceza hukuku literatürünün yeni kavramlar bulması gereken suçlar işleniyor. Mesela soykırımı nasıl tanımlamış, soykırımın unsurlarını nasıl görmüş, insanlığa karşı suçu nasıl tanımlamış ve bunun unsurlarını nasıl görmüş, bütün bunları da ortaya koyan ciddi teorik bir çalışma yapmış olduk. Daha sonra da Gazze'de işlenen bu suçların delillerini topladık. 2 defa Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gittik. Toplamda 8 klasör delil ibraz etmiş olduk. Delillerimizi şu şekilde özetleyebilirim. Sizin de yakından takip ettiğiniz üzere, yani basın mensuplarının da yakından bildiği üzere orada gazetecilerin, işte orada görev yapan muhabirlerin çektikleri videolar, fotoğraflar, bunlar delillerdi. Bunlar vardı delillerimizin içerisinde. Tabii biz bunlarla da yetinmedik. Gazze'de yaralanıp Türkiye'ye gelen, hastanelerde yatan hastalardan şahitliklerine dair beyanlar aldık ve bu beyanları notere tasdik ettirdik. Bununla da yetinmedik. Doğrudan Gazze'de yaşayan insanlarla görüntü irtibat kurduk. O insanların beyanlarını aldık. Mesela şahitliklerini anlattılar. İşte Birleşmiş Milletler binasının bombalanması, hastanelerin bombalanması, okulların bombalanması, orada insanların katledilmesine dair şahitliklerini anlattılar. Biz hem o görüntüleri hem onların beyanlarının çıktısını notere tasdik ettirdik ve o şekilde götürüp Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bunları delil olarak ibraz ettik. Tabii bir delilimiz daha vardı ki bu hukukun bir inceliğidir. Ben bunu da önemsiyorum doğrusu. Bizatihi sanıkların beyanları dahi orada suç işlediklerine dair delillerdi. Bunları da iki şekilde izah edebiliriz. Mesela bu İsrailli soykırımcılar şunu söylediler, işte evet biz hastaneleri bombalıyoruz ama orada teröristler var. Okulları bombalıyoruz ama orada teröristler var. Veya mabetleri bombalıyoruz, kiliseleri, camileri, çünkü orada teröristler var diyordu. Bombaladıktan ve onların içine girildikten sonra görüldü ki orada aslında terörist falan yok. Bu ne olmuş oldu? Onların beyanlarının yalan olduğunu ve bu şekilde suçlarını kendi beyanlarıyla bir anlamda ispat etmiş olduklarını da ortaya koydu. Bir delilimiz de buydu. Bir başka delilimiz yine bizatihi sanıkların beyanları şunu söylüyor, açık açık bir çok fütursuz soykırımcı, işte Gazze'lilerin tamamını ya öldüreceğiz ya buradan sürüp çıkaracağız. Bizim için o çocukları da kadınları da suçludur. Sizin de takip ettiğiniz üzere bu anlamda birçok beyanları var. Bunlar da bu suçların manevi unsurunun, yani suç işleme iradesinin olduğunu gösteren beyanlardır. Bütün bunları götürüp Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne verdik. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkilileriyle, işte savcısıyla, soruşturma başındaki savcısıyla, orada mağdur hakları birimiyle görüştük. Hem dilekçemiz hakkında, hazırlanışı hakkında onlara bilgi verdik, hem de delillerimiz hakkında bilgi verdik. Daha sonra Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine bu başvurularımızı teslim etmek üzere Cenevre'ye geçtik. Orada da yetkililerle görüştük ve biraz önce ifade ettiğim gibi hem dilekçemizin mahiyeti, delillerimizin mahiyeti hakkında izahatlarda bulunduk ve
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine de bu başvurularımızı teslim ettik. Başkanım, Filistin meselesini sadece... Affedersiniz, şunu da ilave edeyim, sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Şimdi biz bu başvurularımızı hazırladıktan sonra şunu da düşündük. Bu yalnızca İstanbul II nolu baronun bir meselesi değil. Yalnızca Türkiye'nin de bir meselesi değil. Bütün insanların meselesi. Dolayısıyla bütün insanların buna sahip çıkması gerekiyor. Ve bu dilekçemizi, başvurumuzu hukukçuların imzasına açtık. Çok kısa bir sürede dünyanın 12 farklı ülkesinden 3061 hukukçu bu başvuruya imza atmış oldu. Yani buna sahip çıkmış oldu. O imzaları da götürüp Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim ettik. Daha sonra işte bazı görüşmelerimiz oldu. Bu soykırım suçu devam etti. Şu anda biliyorsunuz 65 bin insanın üzerine çıktı katledilenler. Bunların %70'i de çocuklar ve kadınlar. Daha sonra çocuk ve kadın soykırımıyla ilgili ayrı bir dosya hazırlayalım dedik. O dosyayı da hazırladık. Onu da bu defa yalnızca hukukçuların değil, bütün insanların imzasına açtık. Online olarak bunu imzalamak mümkün. Şu anda yanılmıyorsam 630 binin üzerinde imza toplanmış durumda. Bu 1 milyonu geçtiği zaman bu başvurumuzu da, yani kadın ve çocuk soykırımına ilişkin başvurumuzu da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine yine delilleriyle birlikte, imzalarla birlikte bunu teslim edeceğiz. Bunu da ifade etmiş olayım. 3600 imza demiştiniz bu şey için, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptığınız başvuru için. Evet, 3061. 3061 hukukçu bunun imzası. Arasında Yahudi hukukçular da var mı? Şimdi 12 farklı ülkeden var ama Yahudi hukukçular var mı? Doğrusu böyle bir araştırma yapmadık. Ama dünyanın 12 farklı ülkesinden hukukçular imza attı. Onların isimleri var. Onlar bu konuya nasıl bakıyorlar onu merak ettim. Tabii ki ya, bizi arayanlar oldu. Bu başvurunuza destek veriyoruz. Sizin bu faaliyetlerinize destek veriyoruz. Hukukçuya yakışanı yapıyorsunuz. Tebrik ediyoruz diye bizi arayıp bunu ifade edenler oldu, sağ olsunlar. Başkanım, Filistin meselesini sadece hukuki değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk olarak gördüğünüzü biliyoruz. Bu konudaki kişisel motivasyonunuz nedir? Ya şöyle, biz sonuç itibariyle işte hukukçuyuz, gazeteciyiz, doktoruz, mühendisiz, işte hayatın farklı alanlarında mesleklerimiz var. Ama bir özelliğimiz var ki o ortak özelliğimiz insanız. Yani dolayısıyla çocukların katledilmesi, kadınların katledilmesi, masum insanların katledilmesi noktasında hepimiz aynı acıyı duyuyoruz. Bu acıyı duymak için hukukçuyla doktor, doktorla gazeteci, gazeteciyle mühendis, mühendisle işte iletişimci arasında bir fark yok. Çünkü hepimiz insanız. Şu anda insanlığa karşı bir suç işleniyor İsrail tarafından. Ya ben şunu çok net olarak ifade edebilirim. Bu süreç şunu ortaya koymuştur. Kadınların ve çocukların, özellikle bebeklerin bu kadar acımasızca bombalarla katledilmesi, binaların yıkılması, Gazze'nin toptan binalarıyla ve bitkileriyle beraber yok edilmeye çalışılmasının faillerine, bu suçun failleri artık insani özelliklerini kaybetmişler. Mesela merhametlerinin olduğundan bahsedemeyiz. Fıtratlarının bozulduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. O bakımdan da ben şunu söylüyorum. Bu soykırımcılar yalnızca Filistinliler için, yalnızca Gazze'liler için değil, bütün insanlık için artık tehlike haline gelmiştir. Şöyle düşünün, şimdi 65 binin %70'ini düşünün. Bu kadar kadını ve çocuğu katleden insanların katletmeyecekleri bir din mensubu, katletmeyecekleri bir etnisite mensubu var mı? Şunu söyleyebilir misiniz bana? İsrailli soykırımcılar Almanları öldürmez. İsrailli soykırımcılar İtalyanları öldürmez. İsrailli soykırımcılar Çinlileri öldürmez. İsrailli soykırımcılar Japonları öldürmez. Bunu söyleyemezsiniz. Yani bunlar bu kadar çocuk ve kadını katlediyorsa
öldüremeyecekleri, katledemeyecekleri ya da katletmeyi göze alamayacakları hiçbir etnisite mensubu, hiçbir din mensubu, hiçbir felsefi kanaat mensubu yoktur. Herkesi öldürebilirler. O bakımdan ben diyorum ki İsrailli soykırımcılar yalnızca Gazze'liler, Filistinliler için değil, bütün insanlar için büyük ve yakın bir tehlikedir. Peki Filistin Komisyonu'nun kuruluş sürecini ve hangi alanlarda faaliyet yürüttüğünü anlatabilir misiniz? Bu Baromuz'un komisyonunu Evet. kastediyorsunuz. Tabii yani burada insan haklarıyla ilgili bizim komisyonlarımız, merkezlerimiz var. Bunlar çalışıyorlar. İşte Suriye'deki hak ihlalleriyle ilgili de raporlar düzenledik. Baro olarak dünyanın neresinde olursa olsun hak ihlallerine ilgi duyuyoruz. Ancak biraz önce bahsettiğim bu faillerin, yani fıtratı bozulmuş, artık insani özelliklerini kaybetmiş insanların devamlı orada bir katliam ve soykırım yaptıkları için orayla ilgili sabit bir komisyon kurma ihtiyacı duyduk. Çünkü orada devamlı hak ihlalleri var. Bu komisyonumuz da bu çerçevede çalışıyor. Tabii ki bizim bu çalışmalarımızın temelinde komisyonumuzun da faaliyetleri var. Ama şunu ifade etmek isterim. Ben baro başkanı olarak şöyle düşündüm. Yaşadığımız bu soykırım bütün insanlığın vicdanını kanatan bir şeydir. Hangi inanç mensubu olursa olsun. Ama Müslümanlar için ayrı bir özelliği vardır. O da şudur: Allah bize bunu mutlaka soracak. Biz buna inanıyoruz. Yani tabii ki işte Müslüman olmayan insanların da vicdanını kanatıyor. Bunu biliyoruz. Ama Müslüman olmayan insanların böyle bir düşüncesi olmayabilir. Ama biz Müslümanlar şuna inanıyoruz: Allah bize bu soykırımın bizim yaşadığımız bir çağda işlendiğini ve ne yaptığımıza dair bize mutlaka bunu soracak. O bakımdan da bu bir komisyonun altından kalkacağı bir şey değil. Belki bir baronun da altından kalkacağı bir şey değil. O bakımdan ben şunu ifade ediyorum: birey olarak her birimiz, işte medya mensubu olarak ya da medya kurumları olarak o kurumlar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, devletler, herkes bu soykırım karşısında ben ne yapabilirim sorusunu sorup onun gereğini mutlaka yapması gerekir. O bakımdan da burada bu insanlığa karşı tehdit teşkil eden bu oluşuma karşı mutlaka ortak bir tavır gösterilmesi ve birlikte karşı durulması zorunluluğu var. Bütün insanların bu noktada birleşmesi gerekiyor. Dediğim gibi ne bizim yalnız başına komisyonumuzun ne baromuzun üstesinden gelebileceği bir şey değil. Burada devletler de sorumluluğunu yerine getirmek zorundalar. Peki hukuki açıdan değerlendirdiğimizde eylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl tanımlıyorsunuz? Sizce bu eylemler soykırım suçunun unsurlarını direkt olarak karşılıyor mu? Yani bunların yaptığı fiiller soykırım suçunun unsurlarını fazlasıyla karşılıyor. Biraz önce ifade ettim. Mesela bir insan ait olduğu din nedeniyle öldürülürse, yani başka hiçbir sebebi yok, onu tanımayan bir fail geliyor, diyor ki sen Müslümansın diye ben seni öldürüyorum, ya da Hristiyansın diye ben seni öldürüyorum, ya da Yahudisin diye ben seni öldürüyorum diye onu öldürüyorsa bir kişinin katledilmesi dahi soykırım suçunu oluşturur. Yani şimdi hani teknik bu suçun unsurlarına girmek istemiyorum çünkü hukukçu olmayanlar için zor bir konu. Ama soykırım suçu şöyle düşünülmesin izleyicilerimiz tarafından: ya toplu bir katliam olursa soykırım olur. Böyle bir yanlış kanaat var. Böyle değil. Toplu da bir katliam var aslında. İşte tam da onu ifade ediyorum. Burada toplu katliam da var. Toplu yok ediş de var. Yani soykırım suçunun unsurları fazlasıyla karşılanıyor. Fazlasıyla işlenmiş oluyor. İnsanlığa karşı suç unsurlarını fazlasıyla işlemiş oluyorlar. Savaş suçu unsurlarını fazlasıyla işlemiş oluyorlar. Uluslararası ceza hukuku literatürüne sonra da giren saldırı suçlarının unsurlarını fazlasıyla işlemiş oluyorlar. Yani o bakımdan da diyorum ki artık soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçu ve saldırı suçları kavramları İsrailli soykırımcıların fiillerini karşılamıyor. Uluslararası ceza hukuku bu anlamda, bu vehamet karşısında yeni kavramlar üretmesi gerekiyor.
Korkunç bir şey bu. Yani tarihte bunun bir benzeri yok. Bakın tarihteki benzeri yok derken şunu ifade edeyim. Yani daha eskilerden, yani insanlık modernleştikçe, teknoloji geliştikçe daha vahim bir duruma geliyor. Eskiden meydan muharebeleri olurdu. Tarihte okuyorsunuz. Meydan muharebesi şudur. İki ordu bir meydanda karşılaşır. Yani bir amaç uğruna iki ordu karşılaşır ve savaşırlar. Orada genellikle savaşma gücüne sahip olan erkeklerdir savaşanlar. Çoğunlukla, ekseriyetle böyledir. Veya şöyle tabir edebiliriz, ölmek ve öldürmek için o meydana giden insanlardır. Ama teknoloji geliştikten sonra artık şehirler bombalanıyor. Bebeler öldürülüyor, hastaneler bombalanıyor, hastalar öldürülüyor. İşte biz bunun ilk şeyini gene bu modern çağda maalesef yaşadık. Mesela Hiroşima ve Nagasaki bir korkunç insanlık dramıdır. Dolayısıyla ben şunu ifade ediyordum. İşte Batı medeniyetini bana 3 kelimeyle özetle derseniz, ben şu 3 kelimeyle özetlerim. İnsanlığı getirdiği noktada budur. Köleleştirme, sömürü, soykırım. Bu 3 kelimeyle özetlenebilir derdim. Ama İsrail'in gelmiş olduğu nokta daha ileri bir boyuta taşıdı. Yani bu acımasızlığı, bu nasıl ifade edilebilir? Yani gerçekten kelimeler yetersiz. Mesela Nagasaki ve Hiroşima'dan bahsettim. Orada hiç olmazsa savaş halinde olan iki devlet vardı. Bunu tabii ki asla şehirlerin bombalanması, gelecek nesillerin o radyoaktif maddeye maruz bırakılması hiçbir türlü mazur görülemez. Bunu teslim ediyoruz. Ama artık İsrail'inki bunu da geçmiştir. Yani orada karşısında bir devlet vardı, Amerika Birleşik Devletleri'nin. Çok kötü bir fiildi Hiroşima'nın ve Nagasaki'nin atom bombasıyla bombalanması. Ama vehamet açısından, insani değerler açısından bakıldığında bugün Gazze'de işlenenler dün o Hiroşima'da işleneni, Nagasaki'de işleneni çok fazlasıyla geçmiştir. Peki neden Birleşmiş Milletler ve uluslararası kurumlar İsrail'in bu ihlallerine karşı bu kadar pasif kalıyorlar? Sebebi şu, çok net benim kafamda bu mesele. Bakın bunu bir örnekle izah edeyim size. Batı medeniyetinin bütün insanlığı getirdiği şey dedim ya, bu bir slogan değil. Ben okumalarıma dayanarak bunu söylüyorum. Bakın 1789'da Fransız ihtilali oldu. O ihtilalden sonra ki Batı'nın aydınlanma çağıdır bu. Bir yönüyle doğrudur da. O ihtilalden sonra Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi yayınlandı. Bu bildirgede insanların doğuştan getirdikleri vazgeçilmez ve devredilmez haklar sayıldı. Bu bildirgeden 3 yıl sonra Fransızlar bir anayasa yaptılar. 1791 tarihli anayasa. O anayasa da bildirgeden esinle insanların doğuştan gelen vazgeçilmez, devredilmez haklarını saydı. Ama bu anayasanın mantığına ve yazılarına, cümlesine baktığınız zaman ne dedi biliyor musunuz? Bu haklar kolonilerde yaşayanlar için geçerli değildir. Bu ne demektir? Bu şu demektir. İnsanları ayırdınız siz ikiye. Birinci sınıf insanlar, ikinci sınıf insanlar, üçüncü sınıf insanlar. Birinci sınıf insanlar onlara göre Avrupalı insanlardı. İşte bu doğuştan gelen vazgeçilmez, devredilmez hakları kullanabilecek insanlardı. Kolonilerde yaşayanlar bu hakları kullanamazdı. Belki diğer sömürgelerde vesairede yaşayanlar da katledilebilirdi. İnsan tasavvurunun sakatlığı bu noktaya getirdi. Uluslararası hukuk kurumları, biraz önce bahsettiğim bu hukuk kurumları insanlığın yaşadığı büyük dramlar sonrası kuruldu. Bakın 50 yıl içerisinde 86 milyon sivil katledildi dünyamızda. Yani 1900 ile 1950 arasını düşünün, 86 milyon sivil. Bu korkunç bir şeydir. Ondan sonra bütün ülkeler bir araya gelerek Birleşmiş Milletleri kurdu. Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacı nedir biliyor musunuz?
Eğer dünyada işte bir anlaşmazlık olursa, savaşa yol açacak bir anlaşmazlık olursa, savaş olmadan bunu diplomatik ve barışçı yollarla çözmektir Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacı. O insani dramların tekrar yaşanmamasıdır. Ancak ne oldu? Batılılar, o emperyalistler Birleşmiş Milletler'i tamamen işlevsiz hale getirdiler. Bir anlamda sloganlaştırdıkları, bir anlamda ilahlaştırdıkları kavramları kendileri yok ettiler. Bunlar nedir? Birincisi mesela demokrasidir. Şimdi Birleşmiş Milletleri demokrasi açısından değerlendirelim. 193 üye ülkesi var Birleşmiş Milletler'in. Bu 193 üye ülke toplansa, 192'si oy verse, bir karar alsa, genel kurul bir karar alsa, genel kurul kararları tavsiye niteliğindedir ve fazla bir önemi yoktur. İcra edilebilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin karar vermesi gerekiyor. Şimdi demokrasi bunun neresinde? Veya şöyle düşünün, 192 üye ülke bir karar aldı. Güvenlik Konseyi'ne de geldi olay. Güvenlik Konseyi'ndeki bütün üyeler, bir tanesi hariç, onlar da evet oyu verdiler. Bir tane üye veto etti. O karar uygulanamaz. Bunun adı demokrasi mi? O zaman hiçbir işlevi kalmadı. Şimdi dolayısıyla işte demokrasi diye şey yaptıkları, putlaştırdıkları şeyi kendileri Birleşmiş Milletler'de yok ettiler. O bakımdan bugün Birleşmiş Milletler aciz ve çaresiz Gazze noktasında, o insani dram noktasında. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler'in çalışmalarını bu anlamda, yani Gazze noktasında engelliyor ve önlüyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Gazze'de tam anlamıyla suç ortağıdır. Tam anlamıyla suç ortağıdır. Yani eğer o soykırımcılara destek vermese, bu desteği iki türlü ifade edebilirsiniz. Bir lojistik destek, yani silah desteği, ikincisi moral destek, önünü açma desteği. Eğer bunlar olmasa İsrail'in bu soykırımı, bu insanlığa karşı suçları, bu savaş suçlarını, bu saldırı suçlarını işlemesi mümkün değil. O bakımdan da Gazze'deki suçlarda Amerika Birleşik Devletleri kesinlikle suç ortağıdır. İsrail'in özellikle UNRWA'yı, hastaneleri, okulları hedef alması, sizce bu stratejik bir planın parçası mı? Ya şöyle, bir defa biraz önce ifade ettim. Ben bunların inançlarının ayrıntılarını bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Motivasyonları oradan kaynaklanıyor olabilir. Ama bu bir defa insanlığa aykırı, insani değerlere aykırı. Salt insani değerlerden bahsediyorum. Bir inançtan, Müslümanlıktan, Hristiyanlıktan, Yahudilikten, iyi insanlıktan, erdemden falan bahsetmiyorum. Yani normal bir insanı dünyanın neresinde olursa olsun tutun, ya insanı öldürmek iyi midir diye sorun. Hayır, insanı öldürmek kötüdür der. İnsanın hakkını gasp etmek, evini gasp etmek iyi midir diye sorun. Hayır, kötüdür der. Dolayısıyla bu soykırımcılar insani özelliklerini kaybetmişler. O bakımdan insanlık için tehlikedir. Bütün insanlar için yakın bir tehlikedir dememin sebebi bu. Yani bu insani özellikleri eğer kaybetmişse birisi, elinde bulunan bütün imkanları insanlığı yok etmek için de kullanabilir. Yani insanlığın varlığını ortadan kaldırmak için de kullanabilir. Yani insanı suç işlemekten alıkoyan nedir? İnancıdır, vicdanidir, insani duyguları ve değerleridir, acıma hissidir. Şimdi yani binlerce çocuğu ve kadını katleden, binaları yıkan, hastaneleri bombalayan, mabetleri bombalayan insanların siz acıma hissinin olduğunu, merhametinin olduğunu, insani değer taşıdığını söyleyebilir misiniz? Bu özellikler olmayınca da gerçekten bu insanların işleyemeyecekleri suç yoktur. Önümüzdeki dönemde baro olarak Filistin için yeni hangi adımları atmayı planlıyorsunuz? Bu soru için teşekkür ediyorum. Şunu ifade etmiştim. Gazze meselesi, Filistin meselesi, orada işlenen soykırım yalnızca Filistinlilerin meselesi değil, bütün insanlığın meselesi. Bunu zaten gittiğimiz bütün ülkelerde de görüyoruz. Yani Avrupa ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Uzak Doğu'da buna ilişkin protestolar yapılıyor.
Dolayısıyla biz şunu düşündük, 10 ayrı dilde imza kampanyası başlatmayı düşündük. İşte Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne müracaatımızı destekleyecek, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne müracaatımızı destekleyecek bir imza kampanyası 10 ayrı dilde. İşte nüfus yoğunluğuna göre Çince, Hintçe, Urduca, Farsça, Almanca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, bunları işte 10 farklı dil düşündük. 10 farklı dilde imza kampanyası online imzalanacak şekilde imza kampanyası düşünüyoruz. Zaten bütün dünyanın gündeminde, zaten bütün insanlığın meselesi. Dolayısıyla biz bütün dünyadaki insanlara böyle bir imkan sunmayı, hiç olmazsa bir imzayla karşı çıktım bu soykırıma, orada işlenen suçlara bir imzayla karşı çıktım deme imkanı oluşturabilmek için böyle bir çalışma düşünüyoruz. İnşallah yakın zamanda bunu gerçekleştireceğiz. İsrail'in hukuk mekanizmalarını etkisizleştirme çabaları karşısında baroların ve sivil toplumun oynayabileceği rol nedir? Aslında şunu ifade edeyim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği'ne başvururken ben buralardan çok ciddi şeyler beklemiyordum. Çünkü dünyanın kurulu düzenini, bu düzenin nasıl işlevsiz hale getirildiğini biliyordum. Ve nihayet siz de yakinen basın mensupları olarak takip ettiniz. Amerika Birleşik Devletleri devlet olarak çok açıkça Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakimlerini ve savcılarını tehdit ettiler. Ancak beklediğimizden daha iyi kararlar çıktığını ifade edebilirim. Yani beklediğimizden daha iyi kararlar. Daha sürüncemede tutulabilirdi. Mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi 2 soykırımcı hakkında tutuklama kararı çıkardı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hukuk tarihi adına bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Desteklenmesi ve o insanların cesaretlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine Putin de, efendim? Başkan Putin de yakalama kararı mı çıkmıştı galiba? Tabii ki. O da çok büyük etki Evet. yaratmıştı. Bu konuyla ilgili benzer mi? Neden Netanyahu'ya karşı böyle bir şey çıkmıyor? Çıktı. Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama kararı çıktı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde. Yani belki şunu eleştirebilirsiniz ki bu eleştiriyi ben yaptım. Orada 2 soykırımcı yok. Daha fazla. Neden 2 kişiyle sınırlı oldu? Evet, bu eleştirilebilir. Ancak 2 kişi hakkında dahi bu kararın çıkmış olması hukuk tarihi açısından bir olumluluktur. Şu anda Netanyahu ve Galant hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çıkarmış olduğu tutuklama kararı var. Yani ülkeler, devletler bu kararları çok rahatlıkla uygulayabilirler. Bunu uygulayacağını ifade eden, açıklayan devletler oldu. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde bir belediye başkan adayı sanıyorum böyle bir açıklama yaptı. Ben belediye başkanı seçilirsem, eğer benim şehrime gelirse Netanyahu'yu tutuklayacağım diye açıklama yaptı. Yakın zamanda, yani birkaç gün önce. Peki bir şey sormak istiyorum. Eğer İsrailliler bütün bu yaptıklarını, bu benim dinimin gereği derse burada bir indirim olur mu? Kesinlikle olmaz. Hatta orada bir artırım olması lazım. O dinin de yeryüzünden silinmesi lazım. O din de insanlık için tehlike demektir. Böyle bir şey olur mu? Yani senin dinin eğer şunu sana emrediyorsa bütün insanları öldüreceksin. İnancımın gereği dedi. Senin gibi inanmayanları, daha doğrusu senin gibi bir dine sahip olmayanların hepsini öldüreceksin diyorsa senin dinin, o zaman o zihniyetle birlikte senin dinin de bu dünya üzerinden silinmesi lazım. Çünkü o da insanlık için bir tehlikedir. Böyle bir şey olamaz. Bakın benim açıklamalarım var. Ben İsrailli soykırımcılar aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gitmiş, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne gitmiş bir hukukçuyum. Basın açıklamalarımdan bir tanesinde şunu söyledim. İleride eğer İsrailli çocuklar böyle bir soykırıma, böyle bir katliama maruz kalırsa biz İsrailli çocukların hakkını da savunacağız. İnsanlık ve hukukçuluk bunu gerektirir. Müslümanlık da bunu gerektirir. Ama bunun aksine bir şey varsa, eğer bir inanç sistemi diyorsa ki bu din mensubu olmayanların hepsini öldürün, o din insanlık için zararlı demektir. Son olarak Filistin halkına ve uluslararası topluma vermek istediğiniz mesaj nedir?
Ben şunu söyleyeyim, aslında sonuç itibariyle dedik ya, biz insanız ve Müslümanız. Ben bir Müslümanım. Ben Filistin halkının o katledilen çocukların, kadınların, masumların, sivillerin aslında insanlık onuru adına kazandıklarını düşünüyorum. Dedim ya, onlar aynı zamanda insanlığın onurunu orada temsil ediyorlar. Onun mücadelesini veriyorlar. Onların kazandığını düşünüyorum. Onlar kaybetmedi. Onlar için bir şey yapmayanlar kaybetti. Onlar için mücadele etmeyenler kaybetti. Başta bu soykırımı yapanlar kaybetti. İkinci sırada onlara destek verenler kaybetti. Üçüncü sırada buna sessiz kalanlar kaybetti. O bakımdan da biz Müslümanız. O şehit olanlar, bu yolda, bu uğurda canını vermiş olanlar aslında kazandılar. Onlara destek verenler, onları hukuki anlamda savunanlar, moral anlamda savunanlar da kazandı. Ama soykırımcılar, soykırım destekçileri ve sessiz kalanlar kaybetti. Böyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. İstanbul İki Nolu Baro Başkanı Sayın Yasin Şamlı bizimleydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.